Şeriat dedikleri şey insanların birbirine tecavüz etmesini engelleyen kurallar, ilahi yasalar. Bu yasalar yani birbirinize tecavüz etmeyin. Senin merteben farklı, onun mertebesi farklı. Ha, herkes kendini, haddini bilsin. Haddi zatında diye bir söz vardır. Haddi zatında, haddin kendisi zatı belirlediği içindir. Şimdi bunu çoğu zaman insanlar anlamıyorlar. Yani ne demek? Sınır haktır. Hak özgürlüğü sınırlar ama özgürlüğün esası olan zatiyeti de belirler. Hak sınırsa, sınır zat nasıl olur? Olacak işte sınır zat. Neyin sınırı? İnsanlar bunu şeklin sınırı zannediyor. Yani doğadaki herhangi bir şey. Mesela diyelim elimdeki şu kupanın bir şekli var. Dolayısıyla onun sınırıdır. Bunun bardak olmasını diğer her şeyden ayıran bu şekildir. Böyle sanıyoruz. Halbuki iş öyle değil. İş sıfat. Sıfat zatı gösterir ve gizler. Sıfat dediğimiz şey nitelik. Nitelik, sıfat simgedir. Hem simgedir, hem zatın sınırıdır, hem gerçektir, hem hakikattir. Allah Allah nasıl oluyor? Şimdi bakınız. Biraz önce Serhan kardeşimle bir şey ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Orada da geçti. Şimdi tekrarı gibi olacak. Serhan için tekrar olacak ama o anda öyle zuhretti. Şimdi herkesle paylaşalım. Şimdi benim şeyim var mesela, mürşidim var. Bir ekmek yapmak için ekşi maya üzerine benim mürşidim var. Ozan. Ozan'a diyorum ki ya bu ekşi mayalı ekmeği çok güzel yapıyorsun. Bana da öğretir misin? Tamam abi ne demek ya? Gel. Gel şimdi. Şimdi Ozan'a bu teklifi yapmadan önce ekmek ustalığı açısından ben neyim? Hariciyim. Harici. Yani sürecin içinde değilim. Neyim? Acemiyim. Acemi o demek. Talep. Ama talep ettim. O da kabul etti. Oldu çırak. Şimdi benim sıfatım değişti. Acemi olan metin şimdi çırak metin oldu. Bir ustası var. Şimdi usta dedi ki onu getir, bunu getir, onları getir, şunları getir, bunları sonra beraber pişireceğiz, sana anlatacağım falan. Sen malzemeyi bir topla bakayım. Altyapı demin konuştum. Çıraklar malzeme toplarlar. Sonra dedi ki bak şu malzemeyi bununla karıştır. Ha şimdi oldum kalfa. Kalfa malzemeleri nasıl birbirleriyle kimyasını uyuşturacak olmayı kalfa oldum. Sonra gün gelir, usta bakar ki artık ustanın ustalık ruhunu da almışsın. Ne demek bu? Yani bütün kuralları yapmaya, yerine getirmeye, şeriatı yerine getirmeye zaten kalfalık diyorduk. Usta ne? Öyle bir dokunuş ki diğer ekmek yapıcılarından, diğer ustalardan bir farkı var. Onu aldığı zaman ya bu falan ustanın ekmeği dedirtecek bir şey oldu. O orijinal. O ona. Ve senin dokunuşunu bekler. Bir gün o dokunuşu sen keşfedersen artık Ozan der ki, ustam der ki artık bir şeyde bir dergahta iki arslan olmaz. Hadi bakalım. Hadi sen artık hürriyetini kavuştun. Git kendi işini kur. Kendi ekmeğini yap. İşte o zaman benim sıfatım değişir. Usta olur. Şimdi ekmeği yapmaya başladığım zaman birisi dışarıdan gelir der ki usta ya. Usta olduğumu nereden bilecek ki? Demek ki usta yahu diyemez. Gelir fırına gelir. Evet. Der ki Metin Bey ya da işte Metinciğim buyurun. Ya ekmeği çok güzel yapıyorsun. Şimdi Metin ekmeği yapıyor olsaydı bu sürecin en başında da yapıyor olurdu. Eyvallah. Metin yapmıyor peki. Ben yapmıyorum desem inanmaz. Ben seni gördüm yoğururken. Sen onu fırına koyuyordun gördüm. Burada gördüm. Sen yaptın. Ya vallahi biraz farklı. Ne peki? Ya bak ben bunu işte gittim filancadan öğrendim. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle. Ha sen yapmıyormuşsun. Senin ustan yapıyor o zaman. Senden senin ustan yapıyor. Vallahi öyle de değil ya. Vallahi ikilik yok. İkilik yok. Şimdi ben değilim. Ustam değil. Kim yapıyor kardeşim ya? Nasıl yani? Meçhul birisi mi yapıyor bu ekmeği? Hayır. Ustalığın kendisi yapıyor. Ustalık ise hakkındır. Hiç kimse gasp edemez. Ustalık yapar. Eyvallah. İşte böyle. Eyvallah. Ustalık yapar. Ya. Kulluk bizi ustalığa götürür. Kulluk esas. Herkes bu yollara düşen, maneviyata, irfaniyete dalan insanlar
bir makam mevki elde edeceklerini, Peşinde. ahiretlerini garantiye alacaklarını, işte velayet rütbeleri takacaklarını, risalete yakın olacaklarını, cenneti cemale talip olacaklarını filan düşünürler. Evet, yani bunlar da ikram edilsin, ne olacak yani, ne var ki? Ama işin aslı bu değil tabii. İnsan kendisini arar. Onun başka kimi arıyor olduğunu zannetse de kendisini arar. Sonunda bulacağı kendisidir. Bu seyri sülûk insanın kendinden kendine olan bir yolculuktur. Ve zevkine ermezse zevk vermez. Tabii, eyvallah. Zevk vermez. Eyvallah. O zaman meyhanede gidip meyhaneciden şarabı içeceğiz. Zevk ancak zevk alandan. Şimdi mesela sanatçılar biliyorsunuz, ikiniz de sanatçısınız, aile zaten sanatçı aile. Bir şeyi teknik olarak bir parça mı diyorsunuz, bir eseri teknik olarak tam icra edebilirsiniz. Dinleyici ve izleyici takdir edebilir sizi. Ama coşmaz. Siz onu, bu enstrümanla o eseri icra ederken ruhunuzu coşturacak bir şeye gelip enerji yüklerseniz o enerji izleyenlere de geçer. Onlar da coşa gelirler. Kendilerine geçer, başlarlar bağırmaya. Bir çığlıklar atarlar filan, değil mi? Enerjiyi aktarmak. Ha, teknik olarak tam yapsanız olmuyor. İşte o son dokunuş o. Orada Serhan'ın dokunuşu farklıdır. Sinan'ın dokunuşu. Yorum diyor. Ama onun öncesinde o ruhu katmadan önce teknik olarak onu mükemmel seviyeye getirmiş olduktan sonra Hayır. Evet. ve artık mesela icra eden olarak sen diyorsun ki evet bu tam olarak teknik olarak mükemmel bir olacak. seviyeye kamil oldu. Tamam. Artık şu anda gereken şey benim bunun üzerine ne katabileceğim. Aynen. Yani ama öncesinde illaki o teknik yani O teknik seviyeyi olanı yakalamak, aşayım ben tabii. direkt kendi ruhumla çalıyorum. Öyle Öyle bir yok. şey yok. Olamaz. Öyle bir şey yok. Şimdi bak, bunu aynı şeyde sadece musikide değil, tüm sanatlarda, tüm zanaatlerde de Yemek yapmadan. Eyvallah. hepsinde aynıdır. Şimdi bunun ilahi, irfani şeyinde, yolculuğunda da aynıdır. Nasıl anlatılmış? Cenab-ı Resul diyor ki, ben diyor, İsra, gece yürüyüşü. İsra, gece yürüyüşünde Mekke'den Kudüs'e gittim. Orada Mescid-el Aksa'ya ulaştım. Uzak mescide ulaştım. Oraya Burak ile gittim. Orada nübüvvet, nebilerle, resullerle bir araya geldim. Ve resullere imamlık ettim. Sonra Cebrail kardeşim geldi. Onunla semavata yükseldim. Birinci gök sema katında şu peygamberi ziyaret ettim. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci kata geldim. Oradan öteye Cebrail aleyhisselam dedi ki, burası Sidretül Münteha'dır. Burası son perdedir. Setr. Sitre, setr. Hem ağaç demek hem perde demek. Son ağaç, son perde, yani şecerenin sonu, yani sen bütün şecerenin sonu değil misin? Ya Muhammed. Ben buradan öteye adım atarsam yanarım. Çünkü ben buradan yaratıldım der. Cenab-ı Nebi, peki nasıl gideceğim diye düşünür. Cibril Emin der ki, sen Rabbinden başka bir binek istemelisin. Başka bir melek istemelisin der. Ve geleneksel, literal anlatımda biliyoruz ki orada Cibril Emin durur, kalır. Cenab-ı Nebi'ye Rabbinden bir ikram olarak refref meleği gönderilir. Ve o refref meleğiyle Rabbinin huzuruna çıkar ve bin bir kelam eyler. Şimdi ehlullah bilir ki zamanı geldiği için söylenir. Bunlar aşikar oldu. Cebrail akıldır ama külli akıldır. Yani zorunluluğun bilgisini yapan kozmik akla Cebrail denir. Dolayısıyla kozmosun sınırı, kozmik akıllın sınırıdır, tümel aklın sınırıdır. Oraya geldi mi akla dur derler. Sen buradan öteye gidemezsin. Buradan öteye gidecek olan başka bir melek var.
Evet. Peki ne bu melek? Ref. Bir isim. Yani bir melek daha geliyor, bir kuvvet yani. Melek Adı kuvvet demek. Adı Ref'miş yani. Ref gelsene buraya gibi. Hayır. Ref, Arapçada raf. Ref aynı kökten gelir. Rafa kaldırmaya ref etmek denir. Yükseltmek demek. Ama kaldırmak. Ref et. Kaldır. Mesela şu bardağı buradan ref eyle. Kaldır. Ama bu ref etmek herhangi bir kaldırmak gibi değil. Cismini kaldırdığın zaman manası kalır. Cismini kaldır, manası kalsın. Şimdi o zaman ref orada ref'tir. Kaldır ve kaldır. Ref. Ref derler. Hayır, ref'tir. Seni kaldır, beni kaldır, o hali yakalayalım der İsmail Emre. Mürşitle müridin, taliple talip olunanın cisimlerinin kaldırılıp ruhlarının buluşmasına ref denir. Bu da aşktır işte erenler. Aşk ile. Ama şimdi burada sır ne? Cebrail orada bekliyor. Efendim yeni bir melek gelmedi gördüğünüz gibi. Cebrail ben bir adım atsam yanarım dedi ya. Attı adımı ve yandı. Büyüyüp aşk olacak olan, yanıp aşk olacak olan aklın bizatihi kendisi. Aşk bir cevher. Artık ateş aldı. İkilik bitti. Muhabbete daldı ruhanet. Şarabı o içer. Sen ben bize haram. Na ehline haram, ehline helal dedikleri aşk şarabı. Sen karşındakini hala beden, hala kişi, hala falanca filanca rütbeli bilmem neli filan biliyorsan, sen kendini de şöyle böyle işte filan biliyorsan, iki kişi hala orada duruyorsanız orada aşk yok ki. Orada şarap helal değil, orada haram. Ref olmayan yerde, aşk şarabı olmayan yerde izin yok. Efendim yani zevkli bir alem. Allah Allah ne yapayım ya. Böyle işte. Pek güzel. Zevkli. Ey zahit şaraba eyle ihtiram, ey zahit şaraba eyle ihtiram, insan ol cihanda bu dünya fani. Ehline helaldir, naehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Ehline helaldir, naehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Sevap almak için içeriz şarap. Sevap almak için içeriz şarap. İçmezsek oluruz düçarı azap. Senin aklın ermez bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Senin aklın ermez bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Kandil geceleri kandil oluruz, kandil geceleri kandil oluruz, kandilin içine fitil oluruz.
Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez bu hali. Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez bu hali. Sen münkirsin, sana haramdır bade. Sen münkirsin, sana haramdır bade. Bekle ki içesin öbür dünyada. Bah saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Bah saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Eyvallah. Nuru iman olsun. Aşk olsun. Vay 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 vay. Tahta kitap. Buhar abi çok başka bir Metin abi. Harap ettin bizi. Harap.